Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bere ve boyunluk çalışması yapacağız. İpim şöyle yüncümde gördüm. Çok beğenerek aldım. Kalınca bir ip. 8 numarayla örülecek kalınlıkta bir ip. Yani tabi aynısını bulamazsanız böyle 7-8 numarayla örülecek iplerden olur. Şiş numaramda 7, sadece bant kısmını 7 ile öreceğim. Daha sonra 8 numaraya. Boyunluğumu da 8 ile öreceğim. Şimdi 7 numarayla şapkamızı yapacağız önce. 65 ilmek atacağız. Bir düz bir ters, bir düz bir ters olarak lastiğini öreceğiz. Tabi bu lastik daha önceki videolarımda gösterdiğim lastikten olacak. Bant kısmını 7 numarayla, şu üst kısmını 8 numarayla öreceğiz. Şimdi ben şişime 65 ilmeğimi attım. Bir düz, bir ters. İlk sıramızı bir ters bir düz olarak gidiyoruz. Evet, sıranın sonuna kadar böyle gelelim. Şimdi ikinci sıramıza geldik. İlk ilmeğimi boşalıyorum. İkinci ilmeğim düz ilmek. Onu da örmeden şişime geçiriyorum. Yanındaki tersimi örüyorum. İpimi çeviriyorum. Şu düz ilmeğimi örmeden şişime geçirdim. Tekrar ipimi çeviriyorum. Tersimi örüyorum. Düz ilmeklerimi örmeden şişime alıyorum. Düzümü örmedim. Sadece ters ilmeklerimizi öreceğiz. Düzleri boşalıyorum. Tersimi örüyorum. Örmeden şişime geçiriyorum. İpimi tekrar ters örebilmek için kendime doğru çevirdim. Tersimi ördüm. Tekrar düz örecekmiş gibi ipi ön tarafa alıyorum. Boşaldım. Geri alıyorum ipimi ve tersimi örüyorum. Bu sıra sadece ters ilmekleri örerek gidiyoruz. Burası şapkamızın ön yüzü. Bu arada eğer boyunluğunu da yapmak istiyorsanız bereye bir tane, boyunluğa da 2 tane, 3 tane ip almanız gerekiyor. Düzlerimi örmeden aldım. Evet, bu sıramızda şu düz ilmekleri hiç örmedik.
Sadece ters ilmeklerimizi ördük. Şimdi beremizin arka tarafına geldik. İlk ilmeğimi yine boşalıyorum. Yanındaki bakın bir sıra önce örmediğimiz boşaldığımız ilmek. İpimi kendime doğru çeviriyorum. Onu şu arka yüzden girerek şöyle örmeyeceğim. Dönük olur ilmeklerimiz. Şu taraftan girdim. Tersimi ördüm. İpimi çeviriyorum. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi çeviriyorum. Bir sıra önce örmediğimiz ilmeğimizi şu arkadan giriyorum. Yani şöyle örerek gitmiyorum. Arkadan giriyorum. Örüyorum, bırakıyorum. Aradaki düz ilmeklerimi örüyorum. Bu sıra bütün ilmeklerimizi öreceğiz. Örmediğimiz, boşaldığımız ilmekleri şu şekilde. Eğer böyle alamıyorsanız çıkarın, şöyle takın, direkt örün. İpimi çeviriyorum. Tersimi ördüm. Aradaki düzlerimi örüyorum. Bu sıra bütün ilmeklerimizi örüyoruz. İpimi çevirdim. Ters, düz, ters, düz, ters. Bu sıramızda böyle gidiyoruz. Şu anda 3. sıradayız. Bakın ön yüzdeki düzler bir sıra örülmüş olacak. Arka tarafta bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Tekrar ön yüze geldik. Yine aynı işlemi yapacağız. Ön tarafta düz ilmeklerimizi örmeyeceğiz. Bu 4. sıramız. Düzümü örmedim. İpimi çeviriyorum. Terslerimi örüyorum. Ön yüzlerde düz ilmeklerimizi örmeden sıramızı tamamlıyoruz. Artık bu lastiği daha önceki videolarımı seyredenler öğrenmiştir. Ama ilk defa yapanlar için şöyle yavaş yavaş tekrarlayayım. Düzümü örmüyorum. İpimi çeviriyorum. Ön yüzde terslerimizi örüyoruz. Bu arada arkadaşlar şiş numarasını daha küçük yapanlar, çünkü bana yorumlar geliyor benim şapkam küçük oldu. Sorduğum zaman şiş numarasını daha küçük yapmış oluyorlar. Eğer şişlerinizi daha ince yapıyorsanız mutlaka ilmek ilaveleri yapın. Şöyle düzlerimi örmeden bu sıramı tamamlıyorum. Arka yüze geldiğimiz zaman şu bir sıra önceki örmediğimiz ilmekleri arkadan girerek hepsini örüyoruz.
Evet, bu şekilde 2 sıra daha yapalım. Santim olarak da vereceğim. Böyle devam edelim. Lastiğimi ördüm. Ben 11 sıra kadar ördüm. Ve şöyle size santim de vereyim. 5 santim lastik boyunu ördüm. Şimdi 8 numaralı şişimize geçiyoruz. Bir sıra düz örgü yapacağız. Yani düz örgü olarak gideceğiz ve tersini geleceğiz. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, düz gidelim ve tersini gelelim sıranın başına. Evet, sıranın sonuna düz olarak geldim. Artık 7 numarayı bırakıyorum. Diğer 8 numaramın eşini alıp arka tarafını ters olarak örüyorum. Evet, ön tarafta düzümüz oldu. Bir sıra düz gittik ve tersine geldik. Şimdi ilk ilmeğimi yine boş alıyorum. Yanındakini düz örüyorum. Ters ve düz. Bu sıramızda bir ters bir düz olarak gidiyoruz. Evet, bütün sıramızı bir ters bir düz olarak bitirdik. Yani bir iki ilmeğim kaldı. Şimdi arka tarafa geldiğimiz zaman bu düz gördüğümüz ilmekleri Selanik yapacağız. İlk ilmeğimi boş alıyorum. Yanındaki ilmeğim ters. Tersimi örüyorum. İpimi çeviriyorum. Şu düz gördüğümüz ilmekleri şöyle bir alta giriyorum. Alttan aldım ve bıraktım. Terslerimi örüyorum. Düz ilmeklerimi şu bir alta giriyorum. Tersler normal örülecek. Şu düz ilmeklerimizi Selanik yapar gibi bir alt, şuradan örmüyorum yani, şu bir altına girerek bütün düz ilmeklerimizi alttan alarak öreceğiz. Tersimi örüyorum. Düzlerimi alt sıraya giriyorum. Düzleri alttan alarak bu sıramızı tamamlayacağız. Örgümüzün ters yönü burası. Ön yüzdeyiz şu anda. Şunlar alttan aldığımız ilmekler. Yani bu yönden ters görünen ilmekler alttan aldığımız ilmekler. Şimdi arada bir sıra, her örnek arasında bir sıra düz örgü yapacağız. Yani düz olarak gideceğiz ve tersine geleceğiz. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum.
Evet, arka tarafa geldiğimizde ters olarak örüyorum. Evet, bu sırayı ters olarak gideceğiz. Şimdi tekrar ön yüze geldik. İlk sırada yaptığımız işlemi yapacağız. İlk ilmeğimi boşaldım. Yanındakini düzle başlamıştık. Yine düzle başlıyoruz. Bu her sıra hangi ilmekle başlıyorsanız onunla başlayacaksınız. Hiç değişmeyecek. Evet, bir düz bir ters. Sadece ilk ilmeğinize dikkat edin. Yoksa kayma olur. Bakın şu kabarıklıklar aynı yerde çıkmaz. Evet, bir ters bir düz olarak da bu sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi örgümüzün arka yüzüne geldik. İlk ilmeğimi boşaldım. Ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeklerimi yine alttan alıyorum. Buradan değil, bir alta iniyorum. Tersleri normal örüyorum. Düz ilmeklerimi şöyle bir alta. Örgümüzün arka tarafında Selanik işlemini yapıyoruz yani. Bakın düz ilmekleri hep aşağıdan aldık. Bu sıramızda böyle tamamlayalım. Şimdi tekrar ön yüze geldik. Yine bir sıra düz gideceğiz ve tersini geleceğiz. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örneğimiz bundan ibaret arkadaşlar. Bir sıra düz ve tersini geliyoruz. Diğer sıra giderken bir düz bir ters olarak, tersini gelirken de düzleri alttan olarak tamamlıyoruz. Bakın örneğimiz böyle çıkmaya da başladı. Bere boyumuz olana kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Şapkamız 24 santim olduğu zaman artık kesmeye başlayacağız. Biraz toplayabilmek için. Bu biraz sarkan bir bere olacak. Siz tam oturmasını istiyorsanız daha böyle 19 santimde falan kesmeye başlayacaksınız. Şimdi 2 örneği yaptım, düz sırasındayım. 3 4 5 tane ördüm. Şu 2 ilmeği kesiyorum. Bir, 2, 3, 4, 5. ilmeğimi kesiyorum. Bir, 2, 3, 4, 5. ilmeğimi şöyle düzelterek kesiyorum.
Şimdi arka tarafında ters olarak geliyoruz. Ön yüze geldiğimiz zaman yine kesme işlemi yapacağız. Beş ilmeğimi yine ördüm. Şu ilmeğimi düzeltiyorum ve kesiyorum. Bu sefer aralarda 1 2 3 ilmek örüyoruz ve kesme yapıyoruz. 1 2 3 ilmek örüyoruz. Dördüncü ilmeğimizi kesiyoruz. Arka tarafını yine ters olarak sıranın başına gidiyoruz arkadaşlar. Ön yüze geldik. Yine 5 ilmeğimi örüyorum. Bir kere daha kesme yapacağız. Bir, iki, bu sefer üçüncü ilmeğimizi kesiyoruz. Kesme yerlerimiz hep aynı yerde. Bu sefer de üçüncü ilmekleri keserek gidelim ve ters tarafında örerek gelelim. Evet, kesmelerimiz bitti. Artık şapkayı toplamak için ilmeklerimizi uzatmasını yapacağız. Bir tane örüyorum, doluyorum. Bütün ilmeklerimizi bir örüp bir doluyoruz. Evet, şapkamız bitti arkadaşlar. Zaten kalan ipimde şu kadar kaldı. Şimdi buradan ipimizi kesiyoruz.
Şimdi şu ana ilmeğimizi aldım. Doladıklarımı bırakıyorum. Ana ilmeklerimi alıyorum, doladıklarımı bırakıyorum. Bütün ilmeklerimi aldım. Şu ipimizin şurada bir bağlama payı kalsın. Bakın şu şekilde topladım. Önce şöyle bir dikişimizi yapalım. Daha sonra büzmesini yapalım. Çünkü dikmeli olduğu için daha rahat dikeriz. Şu benim şapkamın altında ilk başladığım sırada ipim var. Şu kenarındaki düğüm atayım. Şimdi birebir dikmesini yapacağız. Önce şu ilk ilmeğime tutturuyorum. Şu aradaki ilmekten giriyorum. Diğer kenardaki aradan. Evet arkadaşlar, bu şekilde şapkamızın sonuna kadar, şuraya kadar dikmemizi yapalım. Evet, sonuna kadar dikişimizi yaptık. Şu şekilde diktik. Daha sonra bunu şöyle arkaya atalım.
Evet, şimdi büzmesini de yapalım. Şu tek olan ip, şu da gelen ipimiz. Çekebildiğiniz kadar bunu sıkıştırın. Daha sonra düğümümü atıyorum. Bu iplerimizi de arka tarafa doğru çekeceğiz. Tabii ben bir de arkada da şöyle bir düğüm atmak istiyorum ipleri. Ön tarafa doğru çıkmasın diye. Burası şapkamızın arka tarafı. Şurası da tepe kısmımız. Şapkamız bitti arkadaşlar. Dileyen yine bir pompon dikebilir buraya. Bir de bitmiş halini santimini vermek istiyorum. ...24,5 eni... ...28 santimde boyu. Şuraya da yazalım. Burası da 28 santim oldu. Hatta 28,5 santim oldu. Şimdi boyunluğunu göstereceğim ben size. Ben boyunluğunu ördüm. Çünkü örneğimiz aynı şekilde devam ediyor. Bakın. Boyunu da 31 ilmek başlayıp hemen ilk sıra örneğe kuruyoruz. Sadece ikişer ilmek şu kenarlarda haroşa yürüttüm ki boyunun kenarları düzgün dursun diye. 1 metre 20 santim olana kadar örneğimi yaptım. Bakın 31 ilmek başladım. Kenarlarda 2 diş haroşam var. Fakat belki haroşadan örneğe geçerken zorlanabilirsiniz. Onun için şu boyunluğundan artan iple göstermek istiyorum. Diyelim ki 31 ilmek attınız şişimize. Geri gelirken ters örgü olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters ördüm. Ben şimdi size şöyle bir 9-10 ilmekten 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmekten örneğin kurulumunu göstereceğim. İlk 2 ilmeğimiz haroşa. Yine düzle başlıyorum. Düz, ters, düz, ters, düz, ters ve düz ilmeğimi ördüm. Yanında 2 ilmek de haroşa ilmeğim. Arka tarafa geldiğimiz zaman
2 ilmek haroşamızı örüyoruz. Şu ters ilmeğimiz, düzlerimizi alttan alıyoruz. Şu kenarlardaki 2 haroşayı örgü boyunca yürüteceğiz. Şimdi de düz sırasındayız. Yine 2 ilmeğimizi haroşa yapıyoruz. Yani ben bütün ilmekleri düz örüyorum. İki ilmeğim haroşa yaptım. Aradaki ilmekleri ters olarak örüyorum. Ön yüze geldiğimiz zaman yine aynı şekilde bu 2 ilmeğimiz haroşa, yanındaki ilmeğimiz düz, ters. Sadece buna dikkat ederek yaparsanız kenarlarımız da düzgün çıkar. Bakın 3 ilmeğim kaldı. Şu 2 ilmeğim de haroşa, üçünü de düz örüyorum. Yani örgü boyunca şu 2 ilmeğimiz başta ve sonda haroşa olarak yürüteceğiz. Yani o da bize şu kenarlarımızın düzgün gitmesini sağlayacak. Boyunumuz da bu şekilde arkadaşlar, yumuşacık oldu. Şimdi aynı şekilde ben iki kenarı düz getirip ve dikeceğim. Ama isteyen dolayarak da şöyle bir kere çevirip de dikebilir. Yani şurayı bir kere çevirerek de dikebilir. Ama ben düz dikeceğim. Boyunda dolamak istiyorum. Aynı şapkada diktiğimiz gibi önce şu kenarına bir sabitliyoruz. Bunu da şöyle birebir dikeceğim. Bakın ilmeklerimiz belli zaten. Şurayı bir kere daha gireyim. Şuradaki 2 ilmeği alıyorum. Karşısındaki 2 ilmeği. Evet, bu şekilde de boyunumuzun şu kısmının dikimini yapıyoruz. Şu son kenarındaki dikişimiz kaldı. Evet, dikmemiz de bitti. Şu iplerimizi de arkaya doğru şöyle ortalara doğru yürütelim. . 。  . 。 . 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 。 . 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
Evet, boyunluğumuz da bitti arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Şöyle de dolayayım. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Boyunluğumuz. Şu da beremiz arkadaşlar. Kolay gelsin.